Kurtuluş Savaşı'nın henüz en karmaşık dönemleri yaşanıyordu. Anadolu işgal altındaydı. İstanbul ise resmen işgal edilmemiş olsa da fiilen düşman kontrolündeydi. Her şeyin belirsizliğe büründüğü o günlerde halkın arasında dolaşan isimlerden biri vardı. Yahya Kaptan. O, göz önünde olmayan bir kahramandı. Ne cephedeydi ne de kürsüde nutuk atıyordu. Ama Anadolu'ya silah ve insan sevkiyatının, örgütlenmenin, direnişin kalbinde o vardı. O gizli direnişin görünmeyen yüzüydü. Yahya Kaptan, asıl adıyla Yahya Kandıralı, Balkan Savaşları'nda, ardından 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda görev almış tecrübeli bir subaydı. Savaş bittiğinde düşman donanması İstanbul limanına demir atmıştı. İşte o günlerde Anadolu'ya gizlice silah ve cephane taşınması gerekiyordu. Bu tehlikeli görevi üstlenen bir avuç, cesur adamdan biri de Yahya Kaptan'dı. Kocaeli bölgesi, Anadolu ile İstanbul arasındaki bağlantının ana geçiş noktasıydı. Bu stratejik coğrafyada Yahya Kaptan, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına önemli bir görev üstlendi. Onun liderliğinde İzmit ile Gebze arasındaki dağ yolları, cephane ve insan akışını sağlayan birer can damarı haline geldi. Silah, kaçırıyor, esir değiş tokuşları yapıyor, gizli toplantılar organize ediyor, düşman ajanlarını deşifre ediyordu. Kıyafet değiştiriyor, kılık değiştiriyor, geceyi gündüze katıyor ama asla pes etmiyordu. Ancak Yahya Kaptan sadece düşmanla değil, işbirlikçiyle de mücadele etmek zorundaydı. Özellikle Damat Ferit Paşa ve yandaşları onun gibi direnişçileri tehdit olarak görüyor, her fırsatta etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Yahya Kaptan'ın faaliyetleri sadece işgal güçlerini değil, işbirlikçi yönetimi de rahatsız etmişti ve bir gece 9 Ocak 1920'de Yahya Kaptan'ın mücadelesi son buldu. Sapanca'nın Karaçam köyü yakınlarında işbirlikçiler tarafından pusuya düşürüldü. Tek başına tuzak kurulmuş bir evde silahsız ve çaresiz haldeydi. Direnme şansı yoktu. Önce tartaklandı, sonra orada kurşunlanarak öldürüldü. Onun ölümü sadece bir bedenin düşüşü değildi. Anadolu'nun karanlık günlerindeki en güçlü ışıklardan birinin sönmesiydi. Ancak Yahya Kaptan'ın verdiği mücadele boşuna değildi. Onun açtığı yollar, kurduğu gizli ağlar, Kurtuluş Savaşı boyunca sayısız kez kullanıldı. İsmi her zaman halk arasında bir efsane olarak kaldı. Yahya Kaptan hiçbir zaman büyük bir madalya almadı, hiçbir törene katılmadı belki. Ama o, Anadolu'nun özgürlüğü için canını ortaya koyan, görünmeyen ama en sadık kahramanlardan biriydi. Gizli direnişin isimsiz lideri, düşmanın değil, dost görünümlü hainlerin kurbanı olmuştu. Bedelini canıyla ödemişti. Ve bu ülke onun gibi isimsiz kahramanların sessiz fedakarlıklarıyla özgürlüğüne kavuşmuştu. Mustafa Kemal Paşa olaya Nutuk'ta geniş şekilde yer verir ve şu değerlendirmeleri yapar. Efendiler, Yahya Kaptan'ın öldürüldüğüne şüphe kalmamıştı. Bu hakikat bilindikten sonra onun katili olan hükümetin yasal kovuşturmayı eline almış olması cinayet faillerinin ortaya çıkmayacağına delil değil miydi? Fakat efendiler, zaman, her şeyin, her hakikatin, tarih önünde doğru değerlendirilmesine imkan hazırlar. Efendiler, bu olayı incelerken iki noktayı göz önünde tutmak faydalı olur. O noktalardan birincisi, Said Molla'nın mensup olduğu gizli teşkilat ile Gebze ve Kartal dolaylarında tamamen bu teşkilata mensup kişi ve çetelerin rolü ve bu rolü bizim adamlarımıza ve teşkilatımıza yıkarak vatansever geçinen kimseleri aldatma ve kandırmada gösterilen ustalık ve başarı. İstanbul'da bulunan Rauf Bey 19 Şubat 1920 tarihli mektupla Paşa'ya şu bilgileri verir. Yahya Kaptan'ın teslim olduktan sonra öldürüldüğü Buraca'da anlaşılmıştır. Muhafızlığa müracaat edilmiş, otopsi de yapılmıştır. Hükümet kanuni kovuşturmaya başlamıştır efendim. Saygılarımızı arz ederiz.